Hey, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 2 tane yemek tarifi yapacağım. Ana madde olarak istiridye mantarını kullanacağız ve bu yemek tarifini en çok vejetaryenler sevinecek. Bir tanesi vejetaryenler için işkembe çorbası olacak. Diğeri de gene vejetaryenler için hazırladığım antrikot et tadında böyle ızgaramsı tavada soya sosuyla yapacağımız bir yemek olacak. Peki istiridye mantarı ilk ne zaman kullanıldı? İstiridye mantarı dünya üzerinde ilk defa 1. Dünya Savaşı'nda Almanlar tarafından kullanıldı. Fakat gıda olarak değil. İstiridye mantarı günümüzde artık gıda olarak pek çok yemekte veya öğle aperatif olarak kullanılmakta. İstiridye mantarı vejetaryenler için tam bir protein deposu diyebiliriz. Gerçekten kalp hastalıklarına önleyici bir özelliği var. Aynı zamanda da tansiyon dengeliyor. O zaman lafı daha fazla uzatmadan istiridye mantarlı yemek tariflerime geçiyorum ve size afiyet olsun diyorum. Vejetaryenler için hazırlayacağımız işkembe çorbasına gereken malzemeler: 1-2 parça istiridye mantarı, 2 çorba kaşığı un, 1 parça ya da 1 kaşık tereyağı, rendelenmiş sarımsak, su, sirke ve tuz ile karabiber. İşkembe çorbamız için öncelikle elimizdeki istiridye mantarlarını şu şekilde doğruyoruz. Minik kareler olacak şeklinde. Piştiğinde aynı işkembeyi andıracak. Aslında tadı da gerçekten benziyor, benzemiyor değil. Böyle bir garç gurç hissiyatı var. Ben o yüzden işkembe çorbasına çok yakın buldum tadını. Sarımsak ve sirkeyle de bütünleşince zaten harika oluyor. Bakın şöyle göstereyim. Şu şekilde küçük işkembe gibi doğramanız gerekiyor. Aynı şekilde diğer parçaya da aynı işlemi yapacağım. Ve arkasından tencerede pişirmeye koyulacağız. İlk başta tereyağımızı tenceremize atıyoruz ve erimesini bekliyoruz. Ve tereyağım eridikten sonra pek de vakit kaybetmeden unu boşaltıyorum. Ve unu tereyağında kavurmaya başlıyorum. Aynı un kurabiyesi yapar gibi böyle topaç topaç oluyor. Siz paniklemeyin çünkü bu sudan sonra çözülecek. Un biraz kavrulduktan sonra şöyle göstereyim. Evet, böyle bir kıvam aldıktan sonra arkasından çok da vakit kaybetmeden suyu ekliyoruz. Suyun bir kısmını ekliyorum. Ondan sonra tekrar karıştırmaya başlıyorum. Şöyle kaşığın arkasıyla eze eze unu eriterek koyu bir kıvam elde etmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir renk oldu. Aslında işkembe çorbasının rengi oldu bile şu an düşününce. Evet, iyice eziyoruz unu ki topaklanma kalmasın. Yerken ağzımıza gelmesin. Gördüğünüz gibi pudingleşmeye başladı. Hemen geri kalan suyu da ekliyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. İşte bu aşamada suyunu ekledikten sonra mantarlarımızı ilave ediyoruz. Arzu ettiğiniz kadar tuz. Ben şöyle göz kararı biraz tuz ekliyorum. Un falan olduğu için biraz fazla tuz yiyor. Ama siz az ya da çok tercih edebilirsiniz. Ve tekrar karıştırmaya devam ediyorsunuz. Kavuşmaya nedir bilemiyorum. Kavuşmaya diye bir şey çıktı ağzıma. Karıştırmaya tekrar devam ediyorsunuz. Ardından biraz daha su ekliyoruz. Yani yaklaşık bir bardağın 1/3 kadar.
Yani toplamda ne kadar su koydun diye soracak olursanız 2,5 su bardağı su koymuş oldum. Bu bardağım benim biraz büyük. 2,5 bardağı su koyduktan sonra ağzını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Evet, tenceremizin kapağını açıyoruz. Bir bakalım ne durumda. Evet, gördüğünüz gibi bayağı oluyor şu an çorbamız. Biraz karıştırmanızda fayda var arada. Böyle bir 15 dakika falan orta ateşte pişirin. Bir kez arada karıştırmanız kafi. Tekrar kapağını kapatıyorum. Tekrardan pişmeye bırakıyorum ve 15 dakika sonra ocaktan alacağım. Sirke gerçekten olmazsa olmazı. Biraz sirke ve ardından rendelediğimiz sarımsaklardan biraz koyuyorum ve karıştırıyorum. Çorbamız hazır. Şu an çorbamızı tatmak için heyecanlanıyorum. Biraz sıcak. Gerçekten muhteşem. O işkembedeki gırç gırç tadını bu istiridye mantarında alıyorsunuz. Zaten o yüzden ben işkembeyle istiridye mantarının o lezzetini, o hissiyatını birbirine benzetiyorum. Aynı zamanda sarımsak ve sirke gerçekten inanılmaz yakışmış. Bana afiyet olsun, siz de denemelisiniz. O zaman ben bu çorbamı bitirdikten sonra neye geçiyoruz? Antrikot tarifimize. Ve o da gerçekten o kadar basit ki, yalnız o kadar lezzetli ki bir kez yapan bir daha gerçekten yapmak isteyecek. Ben bir kez denedim. Şimdi sürekli yapmaya başladım. Ne bileyim, pilavın yanına, salatanın yanına böyle cızbız hemen 2 dakikada tavada inanılmaz lezzetli oluyor ve gerçekten antrikot tadını alıyorsunuz. Çorban bittiğine göre hadi gelin antrikota dalalım. Antrikot tarifinde ise iri büyük bir istiridye mantarı bir parça, biraz soya sosu, 1 kaşık tereyağı ve bilye kekiğe ihtiyacımız olacak. Tavamıza aşağı yukarı 1 çorba kaşığı kadar tereyağı, 1 çorba kaşığından biraz daha az tereyağı ekliyoruz ve gezdirmeye başlıyoruz. Yağımız eridikten sonra biraz böyle cızır bızır kızışmaya başladığında istiridye mantarımızı yerleştiriyoruz. Ve çok az olmak kaydıyla üzerine soya sos döküyoruz. Şu şekilde. Zaten istiridye mantarını ters çevirdiğimizde bu soya sosu arka tarafı da yapışacaktır. Son olarak bilye mantarlardan bir avuç alarak üzerine şu şekilde bilye kekikten, çok pardon ya, bazen dilim sürüşüyor. Evet, bilye kekikten biraz şöyle üzerine şu şekilde bırakıyoruz. Artık yapacağımız hiçbir şey yok. Şu aşamadan itibaren 7 ya da 8 dakika kadar istiridye mantarımızın tek tarafını pişireceğiz. 8 dakika sonra ben tekrardan burada olacağım. Evet, gördüğünüz gibi istiridye mantarının hazırladığımız antrikotumuz pişmeye başladı. İşte bu aşamadayken 8 dakika sonra şu şekilde bir spatula yardımıyla alıp ters yüz ediyorum ve tavadaki geri kalan tereyağı ve soya sosuna iyice buluyorum.
Ve şu şekilde bastırıyorum. Şu sap kısmı biraz zor pişiyor. Eğer aceleniz varsa, vaktiniz yoksa buradan itibaren kesmenizi öneririm şuradan. Ama ben orasında faydalı olduğunu düşündüğüm için atmıyorum. Orasını da yiyorum, sap kısmını da. Evet, biraz şu şekilde baskı uygulayıp iyice soya sosunda marilenmesini sağlıyoruz. Ve tekrar bir 7-8 dakika daha pişmeye bırakacağız. Fakat ondan önce bir kez daha bilye kekikle, isterseniz parmağınızla şu şekilde ufalayarak, ki ben iki elimle daha kolay yapıyorum, şu şekilde bir kez daha kekikliyoruz. Ve bir 7-8 dakika daha pişmeye bırakıyoruz. İstiridye mantarından hazırladığımız antrikotümüz için artık son aşamalar. Son bir kez daha çevirip şu şekilde sosuna banıyoruz. Gördüğünüz gibi bakın, bayağı buralar gerçekten yani inanılmaz. Ben bunu denedim, inanamadım ya. Gerçek bir antrikot tadı var. Vejetaryenler için ayrıyeten de et düzeyinde bir protein deposu bu mantar, diğer mantarlara nazaran. Ve evet, bir kez daha bastırıyoruz. Öteki tarafı da mühürlüyoruz. Şöyle göstereyim, bayağı kıvam ve tat olarak arası da sulu sulu tam bir antrikot. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Uzun süredir yediğim en lezzetli yemek tariflerinden biri diyebilirim. Kendim yaptım diye demiyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Denemeniz lazım. Böyle zaftik, pamuk gibi, müthiş. Harika olmuş. Denemenizde fayda var. Bugünkü yemek tariflerinin sonuna geldik. Farklı videolarda ve başka yemek tariflerinde görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı ve beni takipsiz bırakmayı unutmayın. Yani takipte kalın demek istedim. Görüşürüz, hoşça kalın. Başka videolarda görüşmek üzere.